Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ekşi maya nasıl yapılır onu öğretmek istiyorum. Bakın şöyle ekşi mayamı ürettim. Güzelce bir ekmek yaptım. Ve başından sonuna kadar sizinle bu aşamaların hepsini paylaşmak istiyorum. Ben daha önce kanalımda ekşi mayalı ekmekler yapmıştım. Sizlerden gelen istek üzerine ekşi mayayı şimdi üretmeye karar verdim. Çok istek geldi bu konuda. Benden istekte bulunan tüm takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. Kendilerinin bu güzel ekmekten faydalanmak için böyle bir istekte olmaları çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü çok düşük maliyetle, yani sıfır maliyetle çok güzel bir ekşi maya üreteceğiz. Hemen Bismillah diyorum ve bir kaba 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı bulgur koyuyorum. Yarım yemek kaşığı da mercimek, kırmızı mercimek koyuyorum. Böyle güzelce onları yıkayıp bir kaba alıyorum. Şu şekilde de akşamdan nohutu ıslattım. Islattığım nohuttan 2 yemek kaşığı koyuyorum. 4 yemek kaşığı da nohutun suyundan koyuyorum. Nohut suyu çok değerli. Kesinlikle bakliyatların ıslatma suyunu dökmeyin. Mutlaka ıslatma suyuyla pişirin. Üzerine de yarım su bardağı su koyup küçük ocakta kısık ateşte bir 5-6 dakika suyunu çekene kadar pişiriyorum. Aman gözünüz üzerinde olsun, yanmasın. Suyu çok az koyduk. Birden çok su koymadım. Çünkü un fazla kullanmak istemiyorum. 2 tane sivri biberi, bir kapya biber, bir domatesi ve yarım soğanı rondoma şöyle doğrayıp alıyorum. Rondoda iyice çekeceğim. Bunların hepsi tabii sera sebzeleri, kış sebzeleri. Ama yine de çok güzel bir ekşi mayamız olacak. Soğanın yarısını koyuyorum. Kapya biberimi de şöyle doğruyorum. Çekirdeklerini de temizleyeceğim. Çekirdekleri çok sert olduğu için koymak istemedim. Sivri biberleri, yeşil biberleri çekirdeğiyle doğradım. Gerçekten bu maya çok güzel olacak. Şöyle rondoda güzelce sebzelerimi iyice pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Domatesini de kabuğuyla doğradım gördüğünüz gibi. Tabii bunlar kış sebzeleri olduğu için rengi görüyorsunuz, böyle biraz turuncu oldu. Yazın yapsaydık daha kırmızı olacaktı. Ama hiç sorun değil. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle nohut, bulgur, pirinç, mercimek karışımımı yaklaşık 1 su bardağı suyla kısık ateşte pişirdim. Tam pişmediler. Biraz nohut da diri. Hiç sorun değil. Şöyle sebzelerimi ocağa alıyorum. Bir 5-10 dakika kadar kısık ateşte onları pişirirken nohut, pirinç, mercimek ve bulgurumu soğuttum ve rondoda iyice çekeceğim şu şekilde. Hiç su koymadan çekiyorum. Su koyarsak mayamızı yaparken çok fazla una ihtiyacımız olur. Çok un kullanmak istemiyorum. Şöyle kaşıkla ara ara bastırarak güzelce çekeceğim. Dediğim gibi nohut tam pişmedi. Nohutlar biraz içerisinde diri. Ama hiç önemli değil. Ne kadar diri olursa bizim için o kadar iyi, mayalanmamız daha güzel olacak. Bakın şöyle pürüzsüz çektim. Kıvamı da bu şekilde. Gerçekten bu mayanın hiçbir maliyeti yok. Son derece ekonomik bir maya ama çok faydalı. Avuç avuç ilaç içmektense bu güzel mayayı yapın. Haftada bir kere bununla ekmek yapsanız süper olur. Şöyle birer çay kaşığı tepeli biber ve domates salçası koyuyorum. 3 yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Birazcık suyundan koydum. 3 yemek kaşığı da süt koyuyorum. Varsa süt kaymağınız 1 yemek kaşığı süt kaymağı koyabilirsiniz süt yerine. Evet, sebzem pişti. Sebzemi soğuttum, sebzelerimi. Şu şekilde bakın 2,5-3 yemek kaşığı kadar sebze çıktı. Onları da ekliyorum. Ve şöyle bir güzel karıştırıyorum elimle. Kesinlikle tuz koymayacağız. Bu aşamada tuz koymuyoruz. Tuz mayalanmayı geciktirir. Şöyle bir dolu bardak un, normal un, beyaz un koydum. Bardak ölçüsü 250 mililitre. Yarım su bardağı kadar da tam buğday unu koyacağım. Onu da normal un kullanabilirsiniz tam buğday ununuz yoksa. Bu maya o kadar güzel olacak ki aslında ne un kullandığımız hiç önemli olmayacak.
unun kalitesi önemli değil gerçekten. Şöyle yarım su bardağı tam buğday unum var benim. Onu koydum. Karıştırıyorum. Hepsi bu işte malzemelerimizin. Gerçekten hiçbir maliyeti yok. Aslında hiçbir zorluğu da yok. Çok güzel bir maya olacak. Tek sorunumuz havalar soğuk. Kış mevsimindeyiz. O yüzden bu mayamızı güzel ısıtmamız gerekiyor. Sıcak bir yere koyacağız. Şöyle yarım su bardağından az un ile mayamın üzerini kapatıyorum. Şöyle kapağını da kapatıyorum ve bir sofra bezine sararak kalorifer peteğinin yakınına bir yere koyacağım ben. Siz de evinizde en sıcak neresiyse oraya koymaya çalışın. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Bir gün sonra evet terlemeler başlamış, mayalanma başlamış demektir. Bir gün sonra yani aynı saatte ben akşam yoğurmuştum mayamı. Tekrar ertesi gün akşam mayamı şöyle açıyorum. Bakın mayalanma başlamış. Ufak ufak gözenekler oluşmaya başlamış ve hafiften kokusu da değişmiş. Çok güzel bir kokusu var. Bu bildiğimiz tarhana hamuru. Un tarhanasının hamuru. En güzel maya tarhana hamurundan yapılır. Ben çok araştırdım. Birçok mayayı denedim ama kıvamı, tadı, lezzeti bize en uygun tarhana hamurundan yapmış olduğum mayada bulduk biz ve çok seviyoruz. Şöyle iyice bir karıştırıyorum mayamı. Elime eldiven taktım bugün. Çünkü toprakla uğraşmıştım biraz. O yüzden de eldiven takmak istedim. Çıplak elle hamura dokunmak istemedim. Yarım su bardağı un aldım yanıma. Yarım su bardağı unun yarısını mayamın içerisine katıyorum ve iyice şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Çok değil, birkaç dakika karıştırmak yeterli. Gerçekten bu mayayı yapmak ya hiç zahmetli bir şey değil. Toplamda aslında akşamları ben buna işte birkaç dakika ayıracağım. 3 akşam. 3 gün besleyeceğim bu mayamı. Şimdi bu kap biraz gözüme büyük geldi. Şu cam kaba aktarıyorum. Mayanın kabı malzemeye uygun olmalı. Malzemem az olduğu için kabını da çok büyük tutmak istemedim. Çünkü kabaran gözenekleri size gösteremeyeceğim mi düşünerek şöyle mayamı bu küçük kaba alıyorum. Bu kabı da yıkayıp cam kabı onun içerisine oturtacağım. Şöyle üzerini güzelce un ile tekrar kapatıyorum. Gerçekten nefis bir tarhana hamuru olacak. Şöyle kapağını da kapatıyorum. Tekrar sofra bezine de saracağım ve yine aynı yerine koymak istiyorum. Kalorifer peteğine yakın bir yere koyuyorum. Kalorifer peteğinin üzerine de koymuyorum. Evet, birinci gün besledik mayamızı ve yerine kaldırıyorum. Şimdi ikinci gün akşam tekrar mayamı açıyorum. Bakın şu şekilde çok güzel terlemeler başlamış. Bu mayalanmanın başladığını gösteriyor bize. Gözenekleri de çok güzel oluşmaya başlamış. Gerçekten ikinci gün olmasına rağmen, evde çok sıcak olmamasına rağmen çok güzel bir maya oluşmaya başlamış. Şöyle alttan da size göstermek istiyorum. Hiçbir aşamasını kesmedim bu videonun. Böyle parça parça çektim videomu her gün ve birleştirdim. Bütün yapmış olduğum bütün çalışmayı siz görün istedim. Bakın görüyor musunuz kabarcıkları? Hava kabarcıklarını mayalanmanın başladığını gösteriyor bu kabarcıklar. Gerçekten çok güzel olmuş ve bu hamurdan çok da güzel bir çorba yapacağız size. Size çorbalık içinde bir fikir olsun. Eğer tarhana yapmadıysanız, tarhana hamurunuz yoksa bu şekilde azar azar hamuru mayalayarak kendinize çok güzel bir kış tarhanası yapabilirsiniz. Çorba için de harika bir fikir. Evet şöyle bakın göstermek istiyorum gözeneklerini size iyice. Karıştırıyorum. Yanıma yine yarım su bardağı un aldım. Normal un aldım. Ve yarım su bardağı unun yarısını yine hamuruma katacağım. Yarısını da hamurumun üzerine örtmek için kullanacağım. Şöyle 1-2 dakika karıştırıyorum. Dediğim gibi bu ekşi mayanın yapımının hiçbir aşamasını kesmedim, kısaltmadım. Bütün çalışmayı size olduğu gibi aktarmak istedim.
Siz de ona göre yapın diye. Biraz video uzun oldu ama bütün aşamaları da görmüş olacaksınız bu şekilde. Şöyle unumun yarısını koydum. Güzelce karıştırıyorum. Kesinlikle su eklemiyoruz. İçerisinde tuz yok, şeker yok, hiçbir şey yok. Bütün malzemeleri gördünüz zaten. Sebze ve pirinç, bulgur, yeşil, kırmızı mercimek var. Evet, şöyle nohut var, bir de unutmayayım. Nohut çok önemli. Zaten nohut bu mayalanmayı sağlıyor. Bulgur ve nohut mayalanmayı sağlıyor. Şöyle un ile üzerini kapatıyorum. Tekrar sarıp ben kalorifer peteğine yakın bir yere bırakıyorum. Çok aşırı da sıcak olmasın, mayalar ölmesin. Evet, şimdi bakın terlemeyi görüyorsunuz. 3. gün akşam. Gerçekten çok güzel kabarmaya başlamış. Ben mayam biraz daha ısınsın diye bu plastik kabın içerisine indirdim. Şöyle terlemeleri görüyorsunuz. Bu mayaların çalışmaya başladığını gösteriyor. Mayalar binlerce yıldır yeryüzünde var. Ekmek, yoğurt, kefir yapımında kullanılmışlar ve çok da sağlıklılar. B vitaminleri yönünden maya çok zengin. Bakın gözeneklerini görüyorsunuz. 3. gün çok daha güzel olmuş gözenekleri. Mayalanmamız başlamış. Tarhana gibi de kokuyor. Bir domates, bir biber, bir kapya biber, 2 tane sivri biber, yarım soğan ve 1 yemek kaşığı pirinç, bulgur, yarım yemek kaşığı mercimek, 2 yemek kaşığı nohutla böyle harika bir mayamız oldu. Gözenekleri görüyor musunuz? Nasıl güzel olmuş. Böyle sünger gibi bir dokusu var. Mayalanmamız çok güzel bir şekilde başlamış. Şöyle karıştırıyorum. Yine yarım su bardağı un aldım yanıma. Yarısını hamura koyacağım. Yarısıyla da üzerini örteceğim. Bu arada sesim için de kusura bakmayın lütfen. Grip oldum. Yaklaşık bir hafta 10 gündür ailece grip olduk. O yüzden de bu sesle size video hazırlamak istemedim ama sizlerin de bu videoyu beklediğinizi bildiğim için artık sesim de bir türlü toparlanmıyor. Videoyu yapıp koyayım istedim. O yüzden sesim için kusura bakmayın. Şunu da söylemek istiyorum. Bu maya gerçekten çok güzel. Bununla ne şekilde hamur yaparsanız yapın, harika ekmekleriniz olacak. Yani hiçbir zorluğu yok ve size ben bir şeyleri verirken, öğretirken hani doğru şeyler öğretmeye çalışıyorum malzemelerinizin ziyan olmaması için. O yüzden de içim rahat. Evet, şöyle bu kabın içerisine koyduğumda daha iyi ısındığını gördüm mayamın. O yüzden plastik kabın içerisine tekrar koyuyorum. Paketi yapıyorum. Bu şekilde evet 3. gün artık mayamı tekrar yerine alacağım ve 4 gün hiç dokunmadım. Şimdi 7. gün akşamındayız. 4 gün ellemedim mayamı. Bakın 7. gün bu şekilde nasıl güzel kabarmış. Hiç kapağını da açmadım. Mutfakta kalorifer peteğine yakın bir yerde duruyordu. Bakın içerisinde bu şekilde su birikmiş. Terlemeden dolayı. Bu plastik kabın içerisinde çok güzel ısınmış. Siz de mümkünse böyle bir plastik kabın içerisine de koyun tekrar mayanızı. Güzelce ısınsın. Çünkü mayalar sıcağı çok severler. Gözeneklerini görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış. Mayamız artık hazır. 3 gün mayamızı besledik. Her akşam besledik aynı saatte ve 4 gün hiç dokunmadık. 7. gün akşamına mayamız hazır. Hepsi bu kadar. Şimdi mayamıza bir yatak yapıyorum ben. Böyle bir cam kabın içerisine 1 su bardağı un koydum. Elimle unu şöyle duvarlara doğru, kabın kenarlarına doğru açıyorum. Mayanın güzelliğine bakın maşallah çok güzel olmuş. Böyle sünger gibi dokusu. Gözenekleri çok hoş. Kokusu da çok hoş. Şimdi ben bu hamurdan hem bir ekmek yapacağım. Ekşi mayalı ekmek, hem mayamı ayıracağım. Hem de çok güzel bir çorba yapacağım.
Ben ekşi mayalı ekmek yaptığım gün mutlaka yanına tarhana çorbası yapıyorum. Bulgur pilavı, turşu ve pekmez koyuyorum sofraya. Gerçekten çok nefis oluyor. Size de bu menüyü tavsiye ederim. Evet, şöyle karıştırıyorum güzelce. Şimdi tencereye çorba için biraz ayırıyorum. Böyle göz kararı koyuyorum. Ben küçük bir tencere çorba yapacağım. 3 yemek kaşığı kadar koydum. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Çorbanızı isterseniz ertesi gün akşam da pişirebilirsiniz. Tencerenizi dolaba koyun. Şöyle ekmek için mayamı ayırdım ve bu da saklayacağım mayam. Saklayacağım mayamın da içerisine şöyle çok az 1-2 yemek kaşığı kadar un koyuyorum. Karıştırıyorum ve yerine alacağım. Üzerini sıkıca kapatıp buzdolabının kahvaltılık bölmesinde saklıyorum ben. Kahvaltılık bölmesi 0 derecede olduğu için mayam çok çalışsın istemiyorum. Şöyle aldım bir beze kadar hamuru da kaba aldım. Üzerini unla kapatıyorum. Yarım su bardağı unla kapattım. Şöyle kenarlarını da tekrar iyice kapatıyorum un ile. Hava almaması gerekiyor mayamızın. Artık mayamız hazır. Bu her zaman ekmek yapmak için kullanabileceğimiz mayamız. Üzerini streçle şöyle sıkıca kapatıyorum. Sıkıca her taraftan kapatın. 2 kat streç yapacağım ben. Hava almaması için ve buzdolabının kahvaltılık bölmesine kaldıracağım. Bu mayamız hazır. Bunu isterseniz her hafta çalıştırın, ekmek yapın. İsterseniz 2 haftada bir yapın. Ayda bir kez bile yapsanız kesinlikle bu mayanız bozulmaz. Ne zaman beslerseniz mayanızı o zaman çalışır. Hemen diğer mayamın üzerine 2 yemek kaşığı şeker koyuyorum. 2,5 çay kaşığı tepeli tuz koyuyorum. Ben tuzunu biraz az atıyorum. Biz çok fazla tuzlu yemiyoruz. Siz tuzlu seviyorsanız 3 çay kaşığı tuz koyun. 3 su bardağı da un koydum. Normal un koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Yanıma ılık su aldım. Sadece su kullanmak istiyorum. İsterseniz süt ya da yoğurt suyu da kullanabilirsiniz. Ben bazen öyle yapıyorum ama bugün sadece suyla yapmak istedim. Size ekmeğin dokusunu ve sadece un, su, tuz ile ekmek yaptığımızda nasıl olduğunu görmenizi istiyorum. Şöyle yumuşak bir hamur yoğuracağım. Yanıma yarım su bardağı kadar daha su aldım. Maya beslenince çok güzel olmaya başladı. Şimdi ben bu mayamı hiç beslemeden direkt ekmek hamuru yoğurmaya başladım görüyorsunuz. Akşamdan yapıp ertesi günde pişirmek istiyorum inşallah. Şöyle azar azar suyu ekleyerek oldukça yumuşak, ele yapışan bir hamur yapacağım. Mayalı hamurlarınızda, özellikle ekşi mayalı hamurlarınızda hamurunuz ne kadar yumuşak olursa o kadar gözenekli, sünger gibi bir ekmeğiniz olur. Hamurum çok yumuşak, elime yapışıyor ama bakın böyle tuttuğumda da kaptan hemen çok güzel bir şekilde kalkıyor. Mümkünse böyle gıdaya uygun bu plastik kaplardan kullanabilirsiniz. Kıvamını daha iyi ayarlarsınız. Evet, görüyorsunuz böyle elime oldukça yapışan yumuşak bir hamur. Çok az suyum arttı. Evet, şöyle hamurumun üzerine çok az su serpiyorum elimle. Nemlendiriyorum. Üzerini de unla kapatıp tekrar sarıp şöyle sıcak bir yerde yaklaşık ben akşam yaptım sabaha kadar 8-10 saat bu şekilde bırakacağım. Evet, çok güzel bir şekilde sabah alıyorum. Kabarmış. Çok güzel olmuş. Bizim mutfak biraz karanlık olduğu için gece gündüz ben burada ışık yakıyorum sürekli. Bakın şu şekilde hamurumun nasıl güzel kabardığını göstermek istiyorum size. Zaten 3 su bardağı undan yapmıştım. Çok az un kullandım. 2 tane küçük ekmeğim olacak.
Şöyle yağlı kağıtları, kalıpları hazırladım. Evet, şöyle göstereyim, bakın size ne kadar güzel mayalanmış. Görüyor musunuz? 40 bin kere maşallah. Sizin de bir maşallahınızı alırım. Çok güzel olmuş. Çok az hamurla yapmıştım zaten ekmeğimi. 3 su bardağı un kullandım. Bu ekmeği mutlaka haftada bir ya da ayda 2 defa yemeye çalışın. Folik asit depolarınız dolar. B12 vitamin eksikliği sorunu yaşamazsınız. Mayalar B vitaminleri yönünden çok zengin. Şöyle ekmek hamurumu tezgaha un serperek alıyorum tezgaha. Dediğim gibi bu mayayı hiç çalıştırmadım. Direkt hamuru yoğurdum ve sabah da bu şekilde hemen yerine koyacağım. Bakın çok fazla mayalanmış yine. Yırtıldı. Hiç sorun değil. Hemen tekrar şöyle paket yapalım. Beze gibi yapalım. Bu ekmek hamurunda başarısız olma şansınız yok. İnşallah Allah'ın izniyle size mahcup olmayacağım. Ben çünkü yıllardır yapıyorum bunu. Şöyle onu aldım kalıba ekmeği. Mümkünse hamurum az olduğu için kalıbımı küçük tuttum. Siz de mümkünse öyle yapın. Kalıbınızı hamurunuza göre ayarlayın. Şöyle üzerine de hafiften un koyuyorum. Bakın bu da yırtıldı. Hiç sorun değil. Hemen şöyle tekrar ekmek şekli veriyorum. Biraz fazla mayalanmış hamurum. Biraz fazla mayalandığında tadı birazcık daha ekşimsi olur. Hepsi o kadar ama biz seviyoruz. Şöyle bakın şekil verdim. Üzerine de buradaki unlardan biraz serpiyorum. Kalıbınıza göre mayanızı ayarlayın. Hemen çorbama geçiyorum. Fırının içerisine koydum. Fırını yakmadım. Fırın ılık. Mayalanmaya bıraktım orada. Şimdi çorba için çok az salça, domates ve biber salçası, kuru nane ve şöyle et suyu, tavuk suyu koyuyorum. İyice karıştırarak açıyorum. Salça miktarını, nane miktarını kendiniz zevkinize göre, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz tuz atıyorum, biraz kimyon koyuyorum. Şöyle tavuk suyuyla iyice karıştıra karıştıra açtım hamurumu. Çok güzel oldu. Hemen ocağa alıyorum. Karıştırarak pişireceğim. Kaynayana kadar karıştırın. Karıştırmazsanız topaklanıp dibine tutabilir. Dibine tutmaması için karıştıralım şöyle. Gerçekten çok güzel bir çorba oluyor. Ben et suyu kullandığım için, et suyu da yağlı olduğu için yağ koymadım. Normal suyla yaparsanız 2 yemek kaşığı zeytinyağı ya da ayçiçek yağı ya da tereyağı koyabilirsiniz. Hepsi olur. Şöyle karıştırarak pişiriyorum. Gerçekten fırından ekmeğim çıktığında bu güzel çorba, yanında bulgur pilavı, pekmez, turşu, çok nefis bir öğün oluyor. Öyle söyleyeyim. Hem sağlıklı hem de çok lezzetli oluyor. Çorbam koyulaştı. Piştikçe kıvamını aldı. Eğer kıvamı çok koyu olursa biraz sıcak su ile ya da et suyuyla tekrar açabilirsiniz çorbanızı. Sıcak su da olur. Kıvamını görüyorsunuz. Şahane oldu. Şöyle 1-2 dakika kaynaması yeterli. Nefis bir çorba oldu gerçekten. Çorbamın içerisine şöyle 2-3 diş sarımsağı rendeleyip koyacağım. Ama çorbanın altını kapattıktan sonra koymak istiyorum. Şöyle koyuyorum içerisine ve ocağı kapatıyorum. Gerçekten çok nefis oluyor. Mutlaka sarımsak koymanızı öneririm ama sarımsağı koyduktan sonra hemen altını kapatın. Ocağı hemen kapatın. Çok nefis bir aroma veriyor. Tam da grip için doğal şifa. Yani biz bir haftadır grip olduğumuz için böyle bol bol bu tarhanadan pişiriyorum ben. Şimdi ekmeklerim çok güzel kabarmış. Yaklaşık 1 saat kadar ılık fırının içerisinde üzerine yağlı kağıt koyarak
dinlendirdim. Şöyle kabaran ekmeklerimin üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar normal su döküyorum. Suyla ıslatıyorum sadece ve 200 derece fırında altı üstü güzelce kızarana kadar ekmeklerimi pişirdim. Ekmeklerim çok güzel pişti. Hemen şöyle üzerine bir yağlı kağıt, bir de örtü örtüyorum. Nemini kaybetmemesi için. Soğuduktan sonra da böyle bir gıdaya uygun poşet geçirdim üstüne. Çok güzel olmuş. Bakın altı üstü çok güzel kızarmış. Çorbam da hazır. Çorbamın da kıvamı çok güzel oldu. Çorbanız koyulaşırsa sıcak suyla kıvamını açabilirsiniz. Şöyle ekmeklerimi dilimleyip size göstermek istedim. Biraz sıcak ekmeklerim. O yüzden hepsini dilimlemek istemedim ama çok güzel, gerçekten çok lezzetli. Mutlaka üzerine tereyağı sürerek sıcakken reçel, peynir koyarak da denemenizi tavsiye ederim. Çok nefis oluyor. Çok güzel. Ev o kadar güzel kokuyor ki anlatamam size, mis gibi. Bu şifa dolu tarifi mutlaka yapın. Dolabınızda mutlaka böyle bir ekşi mayanız olsun. Ve bu ekşi maya doğal ilaç. Yapacaklara, deneyeceklere afiyet şifa olsun. Hiçbir zorluğu yok. 3 gün hamuru besledim. 4 günde dinlendirdim. Sonuçta böyle mükemmel bir ekmek oldu ve ekmeğimi yaparken de biliyorsunuz bu sefer mayamı beslemeden direkt hamur yoğurdum. Bu mayayla başarısız olma şansınız yok. Gözenekleri görüyorsunuz. Şöyle size gözeneklerini iyice göstermek istiyorum. Gerçekten şifanın adı bu. Bu ekşi maya mutlaka buzdolabınızda olsun. Normal unla yapmama rağmen rengin güzelliğini görüyorsunuz. Son derece besleyici. En güzel ilaçlardan bile daha şifalı bir ekmek oldu. Yapacaklara, deneyeceklere afiyet şifa olsun. İnşallah sorularınız olursa bana her zaman sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.